Dostlar selam. Bugün Peugeot 5008 Hibrit'in içerisindeyiz. GT donanım paketiyle de. Bu aracı incelemem için bana temin eden Peugeot Girol'a buradan teşekkür ediyorum. Şimdi her zaman olduğu gibi ufak bir intro gelecek ama bir abone olup olmanızı kontrol edin dostlar. Korsan takipçi olmayın. Ufak bir intro, sonra yine buradayız. Evet, incelememize başladık. 1705 kiloluk bu 7 kişilik koca olan 4 metre 79 santim uzunluğa, 1 metre 89 santim genişliğe ve 1 metre 73 santim yüksekliğe sahip. Bu boyutlardaki ve bu kilodaki araca da 1.2 3 silindirli 136 beygirlik bir motor koymuşlar. Hatırlarsınız daha önceki 1.2'ler 130 beygirdi. Bu araç 136 beygire çıkmış. Üstüne üstlük tork konvertörü şanzımandan çift kavramlı EDCS6 şanzımana geçmişler. Hibrit motorunda şanzımana entegre etmişler. Bu şanzımana entegre edilmiş elektrik motorda 16 kW'lık bir güç sunuyor. 51 Nm'de bir tork sağlıyor araca. Performans yönünden şimdi denk gelirse birkaç 0-100 deneriz. Sonra otobana çıkıp bir top speed bakalım, yollar ve trafik el verdiği sürece bir top speed deneriz. Aracın içinden başlamak istiyorum ilk önce. Araç normalde deri alkantara karışımı koltuklarla geliyor ve bunun bir üst olan nappa deriye sahip olmak için ekstra ödeme yapmanız lazım. Yani nappa deriler opsiyon listesinde. Bu aracımızda nappa deri koltuklarımız var. Koltuklar şöyle dokunduğum zaman gerçekten üst kısmı yumuşak. Uzun yolcularda yoracağını zannetmiyorum. Hatta burada ön iki koltuk için baldır destekleri mevcut. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Artı koltuklar zaten ısıtmalı ve ön iki koltuk elektrikli. Ön iki koltukta masaj özelliği var ama sadece sürücü koltuğunda bel desteği ayarını elektrikli yapmışlar. Ve yine sadece sürücü koltuğunda 2 kademe hafıza mevcut. Ön koltuk altlarında saklama göz olarak çekmece vesaire yok. Arka koltuklara gelmek istiyorum. 5 tane arka koltuk var. Bagajda kapanıp açılan 2 kişilik bir koltuğumuz var. Onun önünde de normal 3 kişilik bir koltuğumuz var. Arka 3 kişilik olan koltuk ileri geri hareket edebiliyor ama ileri geri hareketini 60'a 40 oranında yapıyor. Yani her oturma bölmesini tek tek ileri geri alamıyorsunuz da 60'a 40 olarak bölmüşler ama sırt kısımları 40-40-20 olarak parça parça ayrı ayrı yatabiliyor. Hani dedim ya ön koltuklarda ısıtma var diye, arka koltuklarda ısıtma var ve arka koltukların ısıtmalarını hemen kolçağın arkasındaki havalandırma menfezinin altında yer alan dokunmatik bir ekrandan açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan da arkadaki ekranı çocuklar kurcalamasın diye kilitleyip tekrar açabiliyorsunuz. Arkanın kumandasını buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Bagajda yer alan 2 kişilik koltuklar açıkken 348 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Gayet küçük ama o koltukları kapatıp arabayı 5 kişiyle çevirdiğiniz zaman 916 litrelik devasa bir bagaj hacmi elde ediyorsunuz. Yetmeyenler için arka koltuğu yatırıp o şekilde kamyonet gibi de kullanabilirsiniz. Sürücü ve yolcu konforuna fazla önem verdikleri için arka camlar renkli olarak üretilmiş. Artı bu GT donanımda arkalarda makam perdeleri de var. Kapı döşemelerini alıp yukarı asabiliyorsunuz. Bol oyuncaklı bir araba. 8 renk ambiyans aydınlatması var. Ambiyans aydınlatmaları arkaya kadar gidiyor. Hani ön kapılarda bitirmemişler. Arka koltuğun orta tarafında yer alan kolçağı açtığın zaman 2 tane bardaklık geliyor. Ambiyansın hemen altında buralar kumaş dizayn edilmiş. Yani çok fazla el değecek bir bölge olmadığı için kir yönünden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kumaş olan kapı döşemesinin alt tarafında kapı açma kolunun etrafı plastik. Onun altında kolunuzu koyacağınız yer deri olarak dizayn edilmiş. Yine göğsün kısmı yumuşak dokulu bir malzemeyle yapılmış. Deri izlenimi veren. Orta konsol yine burası kumaş olarak dizayn edilmiş. Bu kumaşların dizaynı tamam güzel, hoş ama buradaki kumaşın elden kirlenme ihtimali çok yüksek. Yani temiz kullanmak için dikkat etmek gerekiyor biraz. Orta konsol demişken burada bir kablosuz şarj gözümüz var. Kablosuz şarjın altında dokunmatik olarak yer alan ön cam rezistansı, iç havalandırma sirkülasyonu, arka cam rezistansı, klimayı hızlı açıp kapatma butonu ve örnek veriyorum klimanız açık, soğutmak istiyorsunuz, kaloriferiniz açık, hızlıca ısıtmak istiyorsunuz, maksimum minimum butonu yer alıyor. Onun hemen altında tabi bura piyano bilek, yani parmak izine çizilmeleri müsait ama çok az kullanıldığı için her tarafını doldurmamışlar piyano bilekli. Yani çok böyle koruması zor gibi durmuyor. Dokunmatik tuş diziminin altında bir sürüş modu seçici var. 3 tane sürüş modu var. Sport, normal ve eko şeklinde. Ben eko'yu alacağım. Sürüş modu seçicinin altında bir dörtlü butonu gayet minimal dizayn edilmiş. Onun altında da ses açma kapama için bir rollerımız mevcut. Buna bastığınız zaman da direkt sessize alıyor sistemi. Hemen onun arkasında elektrikli bir park freni var. Bu park frenini örnek veriyorum sürücü yolcularla beraber aracı kullanıyor ve direksiyon başında rahatsızlandı. Aracın zaten şerit takip özelliği açık olduğu için sürücü rahatsızlanıp bilinci kapansa bile araç yerine gitmeye devam ediyor ama durdurmak mesele. Cruise açık örnek veriyorum. Bu el freni butonunu çekip çekili tuttuğunuz zaman acil park frenine geçiyor. Yani aracı bulunduğu şeritte durduruyor. Şu elektrikli el frenini bir test etmek istiyorum. Cruise'um açık. Güzel. Durduruyor. Elektrikli park freninin yanında 2 tane bardaklık gözümüz var. Bardaklıklarda ambiyans aydınlatmaları yok. Onun önünde şurada açılır kapanırlı bir gözümüz mevcut. İçi yumuşak dokulu bir malzemeyle yapılmış. Takır tukur sesleri engelleyecektir. Hemen bu gözün üst tarafında 2 tane Type-C çıkışı var. Buradan kablonuzu takıp kablosuz şarj harici telefonunuzu şarj edip ya da aracı kablo olarak bağlayabilirsiniz. Şöyle sport modumuzu alalım. 0-100 deneyelim mi arkadaşlar? Sport aldık. Bakalım 0-100'ümüz kaç saniye?
silindirin sesi muazzam aynı. 88, 90, 100. Orta konsolu bitirip torpidoya gelmek istiyorum. Torpidonun içi flok kaplı. Gayet güzel. Diğer markaların örnek alması gerekiyor. Zır plastik olarak torpidoyu gönderiyorlar. Torpido flok kaplı. Kapı içleri flok kaplı. Çıtırtıları, tıkırtıları engelleyebilmek için çok güzel bir çözüm. Hemen orta konsolun arkasındaki gözümüze bakalım. İçi kauçuk malzeme. Burada bir soğutmanın açma kapama vanası var. Yine BMW'den alışık olduğumuz çift açılır kapanırlar. Artık Peugeot bunu benimsedi. Bu şekilde bir kolçak dizaynı yapıyor. Az önce de bahsettiğim gibi kolçağın arkasında dokunmatik bir ekran var. Koltuk ısımaları ve havalandırmaların 3 bölge havalandırma sistemi var arabada. Çökerken sahile. Çökerken sahile. Çökerken sahile. Sahile. Havalandırma şiddetini ayarlayabileceğiniz dokunmatik ekran. Onun altında yine USB çıkışlarımız. Onun altında ufak bir yolcuyu rahatsız etmeyecek şaft tüneli var. Şurada bir 0-100 dikelim mi? Hem yokuş çıkıyoruz hem yerler ıslak, patinaja kaldık. 73 80, 90, 98, 102. Güzel. Şansımıza hava soğuk. Şu an sürüş yaptığımız muhit -6 derece. Lastikler soğuk, asfalt soğuk, üstüne ıslak. 0-100'ümüzün fabrika verisine yakın çıkacağını zannetmiyorum ama bakalım kaç çıkmış. Videonun en başında da belirttiğim gibi 21 inçlik kör bir ekrana sahip. GT donanım paketinde bu 21 inç olarak geliyor. Allure donanım paketinde de yine dış görüntü aynı ama 2 tane 10 inçlik ekran koymuşlar. Ekran buradan bağımsız, buraya oturmuş vaziyette değil, arkadan asılmış vaziyette dizayn edilmiş. Hoş bir görüntü. Burası boş. Ekranın gösterme kısmı dokunmaya kapalı. Yani burada herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Ama sağ taraf komple dokunmatik. Buradan araç menüsüne ya da en son kaldığınız görüntüye buradan tekrar dönebiliyorsunuz. Kadrandan devam etmek istiyorum. Yine birkaç tane kadran seçeneği koymuşlar. Şu an benim orta tarafta navigasyon açık. Tabii bu tarafta da açık, ayrı mevzu ama sinyal kolunun üzerindeki butonla bu görseli değiştirebiliyoruz. Şu an navigasyon. Bastım hızlı sürüş modunu ve gittiğiniz vitesi gösteren bir gösterge. Hemen onun yan tarafında da araç hibrit olduğu için pilini nasıl kullandığınızı gösteren bir gösterge. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Diğer ekranda sol tarafa küçük bir navigasyon koyuyor. Orta tarafa yine sürüş modunu, vitesinizi ve hızınızı gösteren bir görsel. Sağ tarafta da motor suyu sıcaklığı, yakıt seviyenizi gösteren bir gösterge. Hemen diğer görselimize geçelim. Burada da yine sürüş stilinizi gösteren, aynı zamanda yine sol tarafta hızınızı, vitesinizi ve sürüş modunuzu gösteren bir görseli var. Mesela ben bu arada Eko'yu alayım arabayı. Eko'yu alınca gaz pedalı ayağınızın alttan gidiyor. O kadar tepkisizleşiyor. Ama tabii amaç ekonomi yapmak. Şu an gaza basıyorum. Gördüğünüz gibi power'a kadar çıktı. Bıraktım. Hemen şarja geçti araç. Aracın direksiyona gelmek istiyorum. 2 kollu olarak dizayn edilmiş. Bu tuşlar böyle piyanobilek olarak tasarlanmış ve dokunmatikmiş gibi duruyor ama dokunmatik değiller. Gayet böyle basmatik. Direksiyonun sol tarafında aracın kruzunu ve hız sabitlemesini açıp kapatabileceğiniz bir buton dizilimi var. Direksiyonun sağ tarafında da multimedyayı ve telefon rehberinizi kontrol edebileceğiniz sesli komutunu da aktif edip kapatabileceği bir tuş dizilimi var. Sesli komutu eğer multimedya içerisinde aktif hale getirdiyseniz OK Peugeot komutuyla devreye alıp istediğiniz işlemi yaptırabiliyorsunuz. Direksiyon arkasında 2 tane kulakçık var. Vites büyütmeye ve vites küçültmeye yarıyor. Siz normal seyir haline giderken drive modda buradan yine vitesinizi büyütüp küçültebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, yokuş çıkacaksınız. 6. vites gidiyor ama siz 4'e almak istiyorsunuz. Buradan kendiniz 4'e alıp çıkıyorsunuz. Bir süre 4. vites seyir haline gittikten sonra kendi otomatik 6'ya alıyor tekrar. Bu vitesi sabitleyebilmek için vites seçicinin hemen yan tarafında yer alan M butonuna basıp manuel kullanımı sabit hale getirmeniz gerekiyor. Burada artık yeni Peugeot'ların hepsinden alışık olduğunuz bir vites seçici. Vites seçicinin yan tarafında park butonu, vites haritası ve az önce bahsettiğim manuel butonu. Onun sol tarafında da start stop butonu var. Sağ tarafında iToggle sistemi var. iToggle'da artık burayı dokunmatik yapmışlar. Bu şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. İlk 5 görsel sabit. Ondan sonrakileri kendiniz kalibre edip açıp kapatabiliyorsunuz. Koltuk ısıtmaya koyarsınız. Havalandırmaya geçişi koyarsınız. Buradan dokunmatik olarak yapabiliyorsunuz. Şurada durup sıfırdan kalkış ve yol müsait olursa top speed denemek istiyorum. Sport modumuzu alalım. Kalktık. Ben viteslerle hiç oynamıyorum. Normalde direksiyonu atabilirim aslında ama tamamen aracın kendi hızlanmasına bıraktım. 100. Fabrika verisi son hızının 200 km olduğunu söylemiş ama bakalım kaç yapacak. A few minutes later. 204. 210. Evet, araç 212'de limitli. Yani bıraksalar daha gider mi? Bence 230, belki 235'lere kadar çok rahat çıkacak bir performansı var ama 212'de bırakıyor araba kendini. Gazı bıraktığını hissediyorsunuz. Kamerası yol kenarındaki tabelaları okuyarak kadran yansıtıyor. Yan aynalar koca koca. Kör nokta yönünden çok bir sıkıntı yaratacak pozisyonda değiller ama bu araca 75 metrelik bir kör nokta uyarı sistemi koymuşlar. Bence muazzam. Hemen şurada da bir dönüş testi yapalım.
Vitesimi 3'e sabitledim. Sağ şeride oturduk bakalım. Yani şansımıza Ankara'nın kışı, yollar hem soğuk hem ıslak, gizli buzlanma olabilir. En azından aracı tek parça götürmek istiyorum. 76 ile sağ şeritteyiz. Şöyle. Tabii kayıyoruz yolları ıslak olduğu için. Üzerine lastikler de yazdık. Oturdum. 96. Yani çok rahat 110-115 civarı dönebilir. Ama lastiklerimizde yolun durumu itibariyle o kadar limit dönemiyorum. Dediğim gibi arabayı tek parça götürmek istiyorum kendine göre. Aracın donanımlarına devam edelim. 360 görüntü sağlayan 4 tane geniş açı kameraya sahip ve 360 görsel geldikten sonra buradan örnek veriyorum sağ tarafa ne kadar yakın olup olmadığınızı görmek için ya da sağ tarafınızda sol tarafınızda hangi cisimlerin olduğunu daha net görebilmek için görselin olduğu yerdeki ekrana dokunarak o bölgeye tam ekran yapabiliyorsunuz. Araçta uzun far asistanı mevcut. Yolun konumu ve diğer araçların pozisyonunu algılayarak kendi uzunlara ve kısalara çekiyor. Onun haricinde GT donanımına özel araçta piksel led ön farlar var. Allure donanımında sadece led farlar var. Piksel led ne? Öndeki araçların konumlarını yine algılayarak onların gözünü almaması için ledlerin aydınlatma şiddetlerini ayarlayarak onları daha karanlık bir bölge içine alıyor ama kenarlar yine aydınlık vaziyette. Piksel led bu işe yarıyor. Şurada bir fren testi yapmak istiyorum. Yine 180'lerde şu an 170, 180. 3, 2, 1. Araçta şerit konumlandırma olduğu için videoda fark edildi mi bilmiyorum. Yerlerimiz hafif nemli, soğuk. Ondan kaynaklı ufak bir gezme yaptı ama ben tutmadım. Kendi oturttu şeridin ortasına. Panik fren esnasında bile güzel çalışıyor sistemleri. Şerit konumlandırmadan bahsetmişken güvenlik sistemlerine de bir değineyim. Çarpışma önleme sistemi var. Hem ön hem arka. Araç üzerinde bulunan radarlarla sizin görüş mesafenizin dışında yer alan, örnek veriyorum garajdan yola 90 derece şeklinde geri çıkıyorsunuz. 360 kamerasına yansımayan veya park sensörünü algılamadığı bir araç veya bir yaya veya bir çocuk. Bunlardan biri denk geldiği zaman kendi aracı durduracak kadar fren yapıp çarpışmaya engel oluyor. Onun dışında sürücü yorgunluk algılama sistemi var. Sizi sürekli izleyerek vücut hareketlerinizi ve gözlerinizi takip ederek yorulup yorulmadığınızı tespit edip ona göre uyarı veriyor. Keşke bunu tespit edip uyarıdan sonra aracı kullanılmaz şekilde kilitlese ama tabii ki ne yazık ki öyle bir şey yapmıyor. Oyuncakları bol bol. Bu arabada geri vitesi aldığın zaman 2 dikiz enesinde aşağı düşürüyor. Niye? Aracı park ederken kaldırımı görün diye. Çünkü 19 inç CNC kesim jantlarla geliyor bu araba. Jantlar çizilirse biraz üzülürüz. Aracı park ederken biz jantları çizmeyelim diye kameraları aşağı alıyor ki kaldırımı görüp rahat rahat park edelim. 19 inç CNC kesim jantlar dedik, kendileri elmas kesim diyor. Bu jantların üzerinde 225, 55, 19 ebatında lastiklerle geliyor. Yine 19 jantlarda 235, 50, 19 lastiği geleni de var. Aracın ses yalıtımına çok önem vermişler. Dediğim gibi torpilonun içi, kapı gözlerin içi, hep buralar flok kaplama artı dışarıdan gelecek sesleri de engellemek amacıyla hemen şöyle çift cam. Gayet kalın. Aracın bagaj kapağına gelmek istiyorum. Bagaj kapağı elektrikli olarak açılıp kapanabiliyor. Yine ayakta da açıp kapatma var. Kendileri buna eller serbest diyor. Açılış kapanış hızı fena değil. Hani açılış hızı bir tık daha fazla olabilirmiş. Bana biraz yavaş geldi. Bagaj zemini 2 katman şeklinde yapılmış ama ikinci katmanı çok kullanamıyorsunuz. Çünkü orada bir istepne var. İstepne bu aracın jantlarının boyutuna değil de ince istepne şeklinde konmuş. Mesela şu an hibritteyiz. Bakalım kalkışa itibaren ne kadar hibritte gidebileceğiz. Şöyle eco modumuzdayız zaten. Bataryamız doluya yakın. Şu an elektrikli, benzine geçti. Şimdi aracın motor ve şanzımana dönelim. Şanzıman EDCS 6'ya çevirmişler. EDCS 6'daki E şanzıman içine elektrik motorunun konumlandırıldığını gösteriyor. Vites geçişleri hızlı, yavaş değil. Bir DSG kadar bir çatır çutur atmıyor ama sürekli kavrama arızası, mekatronik arızası vermesine iyidir. Motoru 1-2-3 silindirli ama alıştığımız 1-2-3 silindirlerden değil. Biliyorsunuz daha önceki 1-2-3 silindirler kayışlı bir trigger sistemine sahipti ve bu kayış yağın için çalışınca problem yaratabiliyordu. Bu hibrit olan versiyonunda zincire geçmişler. Bu 5008 1-2-3 silindirli motoruyla ve hibrit desteğiyle yakıt tüketimi 5.6-5.8 arası belirtilmiş kağıt üzerinde. Ama biz bakalım hemen şuradan şöyle ne yakmışız? 8.3 yakmışız testlerim sırasında. Ki otobanda kilometrelerce top speed yaptık. Birkaç sefer 0-100 testi yaptık. Ona rağmen 8.3 yakmışız. Bence fena değil rakam. 1 ton 700 kiloluk bir arabadan bahsediyoruz burada. Tabii ki edepli kullanılırsa fabrika verilerini 6 litrelere, 5.5 litrelere çok rahat ineceğini düşünüyorum. Aracın tavanına gelmek istiyorum. Tavan siyah kumaştan yapılmış. Siyah kumaş biraz böyle boğucu gibi bir izlenim yaratsa da ilk başta kocaman devasa bir panoramik sunroofu var. Bu panoramik sunroof hem arkaya kayabiliyor hem de poposunu kaldırabiliyorsunuz. Sunroof'un perdesi de elektrikli olarak açılıp kapanabiliyor ama tabii kameram takılı olduğu için çok fazla kapatamayacağım. Şöyle kapatabiliyoruz. Aynen.
Sunroof'tan bahsetmişken hemen burada dokunmatik aydınlatmalar var. Arkadaki aydınlatmalar da keza öyle dokunmatik aynı şekilde. Dokunmatik aydınlatmaların ön tarafında SOS butonları mevcut. Artık SOS butonları biliyorsunuz. Kaza anında sizin bulunduğunuz bölgeye yardım gelmesini sağlıyor. Siz butona basamazsanız bile ağır bir kazada sistem otomatikman yardım çağırıyor zaten. SOS butonları altında elektrokrom çok güzel bir dikiz aynası var. Artık bütün araçlara bence elektrokrom dikiz aynasını koymaları gerekiyor. Araç güvenlik sisteminin buradaki ADAS menüsüne girip açıp kapatabiliyorsunuz. Tabii hepsini değil, şerit koruma vesaire bunları açıp kapatabiliyorsunuz. Araç multimedyasına 2 adet Bluetooth telefonu bağlayabiliyorsunuz aynı anda ve 8 Bluetooth cihaza kadar da tanıtıp aracın konfigürasyonlarını aracın içine giren Bluetooth cihazlarına göre entegre etmesini sağlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, ben yeşil kullanıyorum ambiyans aydınlatmayı. Hatun kırmızı kullanıyor. O olan beyaz kullanıyor vesaire vesaire. Herkes kendi cep telefonuna araca girdiği zaman onun ayarlarına ve koltuk ayarlarına aracı entegre ediyor. Hemen bagaj kapağının üst tarafında LED stopları var. Bu LED stoplar GT donanım paketinde 3D olarak geliyor. Allure paketinde de sadece D olarak konmuş. DDS. Allure paketinde de sadece LED olarak koymuşlar. Araç manevrasına tur çapı olarak Subaru'nun yeni Forester'ına yakın değerlere sahip. Hemen şurada bir test etmek istiyorum. Yolun dışına açılmadan iç tarafından bir uç çekelim. Yani güzel dönüyor. Direksiyon 450-460 derecelerde bir dönüş açısına sahip. Belki biraz daha fazla olabilir. Hani direkt 360'a tekerler tam tur yapabilse aslında iyi olurdu. Ama mühendisler öyle düşünmemiş. Evet arkadaşlar, Peugeot 5008 Hibrit ile alakalı benim anlatacaklarım bu kadar. Anlatmayı unuttuğum bir nokta varsa ya da sizin sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına yorumlara yazın lütfen. Buradan aracı incelemem için bana temin eden Peugeot Görol'a çok teşekkür ediyorum. Korsan takipçi olmayın. Lütfen kanala abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.